Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizler için çok güzel bir yaprak örneği hazırladım. Bu modelden ister hırka, kazak, isterseniz de bir bebek yeleği çalışın. Hepsiyle çok güzel duruyor arkadaşlar. Ben de güzel bir bebek yünü ve 3 numara misina şişimle bu akşam sizlere örneğin anlatımını yapacağım. Örneğimizin bir tane deseni toplam 16 tane ilmekten oluşuyor. 16'nın katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna bir tane ilmek ekleyeceğiz. Örneği tamamlamak adına ve daha sonra kenar ilmeklerimizi atacağız. İki deseni anlaşılır olması için en az 2 desen çalışmam gerekiyor. O yüzden uzunca bir video hazırladım. Detaylı bir şekilde 2 desen artı bir ilmek ve 2 adet kenar ilmeği ile birlikte toplam 35 tane ilmek atıyoruz. İstediğiniz herhangi bir lastik uygulamasından sonra örneğimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıp 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada bir yarım yaprağımız olacak. Devamında araya diğer yaprağın ucunu yapmak için araya 3 tane ters örüyorum. Yaprak ucumuz toplam 7 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane düz ördüm. Yeniden araya 3 tane ters ilmek örüyorum. Her yaprak arası 3'er tane ters ilmek olacak. Ve buraya tam yaprağım var ama önce bir tane düz ilmek örüyorum ve şöyle durduğumuzda 16 ilmeğin açılımı asıl bu şekilde oluyor. 2 düz, 3 tane ters ilmek, 7 tane düz, 3 tane ters ilmek ve 1 tane düz. Şimdi bunu tekrar edeceğiz. Bakın hemen ikinci desen olarak bir tane düzüm zaten vardı. Yanına hemen 2 adet düz daha ekliyorum ve tam yaprağım burada 3 tane düzden oluşuyor. Devam ediyorum. Yine araya 3 tane ters ilmek örüp buradaki yarım yaprağımın ucunu yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 düz. Tekrar arada 3 tane ters ilmek örüyorum. Şimdi buraya devam etseydiniz tam yaprak 3 tane düz olacaktı fakat başlangıçta ve sonda yarım yapraklarımız oluyor. Burada artı 1 dediğimiz yeri tamamlamak için 2 düz yapıyoruz. Başlangıç ve sonumuz 2 düz olacak şekilde örneğimiz tamamlanıyor. Örneğin ikinci sırası tersi. Burada ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde uygulayacağım. 2 ilmek ters. Görüldüğü gibi 3 ilmek düz. 7 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar 3 ilmek düz ve 3 ilmek ters. Yani burada tersleri ters, düzleri düz örerek tamamlayacağız. Daha doğrusu tersinde bir işlem yapmayacağız modele. Tamamen örneği ön yüzden kurarak ilerleyeceğiz. O yüzden dilerseniz bu sıradan itibaren sadece ön yüzdeki sıralarla devam edelim arkadaşlar. Çünkü tersini de aynı tekrarla gösterirsek çok uzun bir video olacak. Oradan da sizi sıkmadan yine pratik ve güzel olmasını istiyorum. İkinci sırayı ve diğer tersine gelen sıraları gördüğümüz gibi uygulayıp ön yüzde örneğin 3. sırasına geliyorum. Buradan itibaren yaprağımıza şekil veriyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 düzümüz vardı. Bunun bir tanesini örüyorum. Araya bir tane dolayarak ilmek artırıyorum tam bu noktaya. Ve ikinci düzümle buradaki ilk ters ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Şimdi burada 2 tane tersimiz kaldı fakat bizim ara ters ilmeklerimiz her daim 3 ilerlemesi gerekiyor. O yüzden bu düzü de 2 tersten sonra terse çeviriyorum. Yine 3 tane ters oluyor arada. 1, 2, burada 7 düzümüz vardı. 3, 4, 5 tane düz örüyorum. Çünkü kalan bir düzü buradaki terslere ilave ediyorum. 1, 2, 3 ters. Şimdi burada da bir tersim kaldı. Ne yapıyorum? İlk düzle birlikte ikisini sağ tarafa doğru kesiyorum ve ilk deseni burada ilmekte artırıp tamamlıyorum.
Şimdi aynısını ikinci desene yapacağız. Burası tam yaprağımız. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Bir düzle bir tersin yönlerini çevirip sola kestim. Bir, iki ters ve düz ilmeği de terse çevirerek 3 tane ters yapıyorum. Burası hep 3 ilerleyecek. 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm ve bir düzümü de yine terse çeviriyorum. 1, 2 ve 3 ters. Kalan bakın dördüncü ters görünüyor. Onunla da ilk düzümü alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak ilmeğimi artırdım. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi örerek üçüncü sıramı da tamamladım. Dediğim gibi tersinde düzleri düz, tersleri ters olarak çalışıp ön yüze 5. sıraya geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane düz ilmek örüyorum ve aynı noktaya dolayarak bir ilmek artırıyorum. Bir alt sırada arttırdığımı bir düz örüyorum ve yine bir düz ile bir tersin yönlerini çevirip sola kesiyorum. Bakın yine 2 ters kaldı. Ne yapacağız? Bunu 3'e tamamlayacağız. 1, 2 ve düzü çeviriyorum. 3 ters. 1, 2, 3 düz örüyorum. Kalan bir düzümü terse çevirdim. 1 ters, 2 ters ve 3. ters. Buradaki fazla tersi de ilk düz ilmekle alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Kestikten sonra bir düz örüyorum. Aynı noktaya bir arttırdım, bir düz ördüm. Bir arttırdım, yine bir düz ördüm ve bir düzle bir tersi sola doğru kesiyorum. 1, 2 ve terse çeviriyorum. 3. Bir düz, 2 düz, 3 düz örüyorum. Buradaki bir düzü de terse çeviriyorum. Yine 2, 3 ters. İkisini birlikte sağ tarafa doğru kestim. Bir düz ördüm. Bir doladım ve tekrar bir düz örüp sıramı tamamladım. Evet, bakın ortaya çıkmaya başladı. Yine tersinde ilmekleri gördüğüm gibi uygulayıp ön yüze geliyorum. 7. sıradayız. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Dolayarak bir ilmek artırıyorum. 1, 2 düz ördüm ve bir düz ile bir tane tersin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Yine 2 ters görünüyor. Bunu 3'e çıkartıyorum. 1, 2, düzü terse çevirdim. 3 ters. Burada bir tane düzüm kaldı. Onu ördükten sonra yine 1, 2, 3 ters ördüm. Ve ana yaprağa geldiğimde bir tersle bir düzü önce sağ tarafa doğru kestim. Yanına 1, 2 düz ördüm. Tam ortaya bir arttırıp bir düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. Buradaki 2 ilmek düzümü örüyorum ve kalan bir düz ve bir tersimi sola doğru kesiyorum. Yine 2 tersi 3'e çıkartacağım. 1, 2, 3 ters. Bir düz. Buraya da yine 3 ters yapacağız. 1, 2, 3 ters ve kalan bir terste bir düzü alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. 2 ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Bir düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ve tersinde ilmekleri gördüğüm gibi uygulayıp ön yüze örneğin 9. sırasına geliyorum. Burası bizim ikinci bölümün başlangıcı da sayılabilir. Kenar ilmeğimden sonra artık bu yarım yaprağımı kapatmaya başlayacağım. Önce bir kurulumu yapıyorum. 1, 2, 3, 4 düz örüyorum. Çünkü buradaki yarım yaprağımın ucu bu şekilde kalacak. Buradaki bir düzü terse çevireceğiz. Kaç tane tersimiz vardı? Bu 1, 2 ve 3. 3 tersten sonra bakıyorum. Bakın şurada bir düzüm var. Onun hemen sağına ve soluna birer düz ekleyeceğim. Bu birinci düzüm, ikinci düzüm ve üçüncü düzüm. Buraya tam yaprak yapacağız. Tekrar araya 3 adet ters örüyorum.
Ve burası da tam yaprağımızın yaprak ucu oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz. Tekrar 1, 2, 3 ters ve ne olacak? Burası 3 düz olmak zorunda. Şöyle bir düzün bir sağındaki ters, bir de solundaki tersi düze çeviriyoruz. 1, 2, 3 düz. Tekrar araya 3 ters ve buradaki ilmeklerimizde toplam 4 tane kalıyor. Başlangıçta olduğu gibi 4'ünü de düz olarak örüp 9. sıramızda örneğin ikinci bölümüne başlamış oluyoruz. Yine ters ilmekleri gördüğüm gibi uygulayıp ön yüze 11. sıramıza gelelim. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane düzüm vardı. Bunun 3 tanesini düz olarak örüyorum ve 4. düzümü ara örneğe katarak 3 tane ters yapacağım. 1, 2, 3 ters. Kaldı bir tersim. Bunu da ne yapıyorduk? İlk düz ilmekle birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Dolayarak ilmeğimizi artırıyoruz. Ortaya bir düz ördüm. Tekrar artırıyorum dolayarak. Yine buradaki bir düz ile ilk tersin yönlerini çevirip bunları da sola doğru kesiyoruz. Aralar hep üçer ters olmak zorunda. 1, 2 ve düzü terse çevirip 3 tane ters yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz. Yine 1 ara, 2, 3 ters ve bir ters ile ilk düzü alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıp bir düz örüyorum. Tekrar dolayarak artırıp bir düz ile bir tersin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Sol kesimden sonra ara örneğimi 3 ters olarak çalışıyorum. 1, 2 ve düzü terse çevirerek 3 ters yapıyorum. Burada da 3 adet düzünüz kalacak başlangıçta olduğu gibi. Kenar ilmeğimi de örüp 11. sıramı bitiriyorum. Ön yüze geleceğim. Yine tersinde çünkü ilmekleri gördüğüm gibi uyguluyorum. 13. sırada artık yine buradaki yarım yapraktaki düzlerimiz azalarak ilerleyeceğiz. O şekilde de başlatabilirsiniz. 3 adet düzünüz var bu sırada. Bunun 2 tanesini örüyorum. Kalan bir düzü terse çeviriyorum. Başladık. Bir ters, ikinci ters ve üçüncü ters. Üçüncü tersten sonra kalan bir tersimle ilk düz ilmeğimi alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum artırdığımı. Bir ilmek artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bu defa bir düz örüp yine bir düzle bir tersimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Aralar hep 3 ters 2'ye düşüyor. Biz onları düz ilmekleri terse çevirerek yine 3 tane ters haline getiriyoruz. 1, 2, 3 düz. Burası tam yaprağımızın ucu oluyor ve tekrar 1, 2, 3 ters. Yine bir tersle bir düzü sağ tarafa doğru kestim. Bir tane düz ördüm. Bir artırdım. Ortaya bir düz ördüm. Tekrar artırdım. Bir düz örüyorum. Ve buradaki bir solla bir sol ilmekle bir ters ilmeğin yine sola doğru kestim. Araya 3 adet ters ördüm. Orada dilim dönmedi, kusura bakmayın. Ve 3 tersten sonra da kalan 2 düzümü örüyorum ve sıramızı tamamlıyorum. Yine tersinde ilmekleri gördüğüm gibi çalışıp ön yüze 15. sıramıza geliyoruz. Artık yaprağımız ortaya çıkmaya başladı. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum.
Buradaki düzümü terse çevirip başlıyoruz. 1, 2, 3 ters. 3 tersten sonra kalan bir tersle bir düzü sağ tarafa doğru kesiyorum. 1, 2 düz ördüm. İlmek arttırdım. Bir düz örüyorum. Tekrar ilmek arttırdım. Yine 2 adet düzümü örüp bir düz ile bir tersin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 2 tersim kaldıktan sonra hemen düz ilmeği terse çevireceğiz. 2 ve 3 ters. Buradaki ana yaprağımda bir düzüm kaldı ve tekrar 3 ters. 1, 2, 3. Yine bir terste bir düzüm var. Alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Arkasına 2 düz ördüm. Dolayarak ilmeğimi arttırdım ve bir düz örüyorum. Tekrar arttırdım. Yine 2 adet düzüm ve sol kesim ilmeğimle bir tane tersi sola doğru kestikten sonra 3 ilmek ters örüyorum ve son olarak burada bir adet düzünüz kalacak. Onu da örüp en son kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bu bizim 15. sıramız. Ön yüzdeki esasında son sıramız olacak. 16. sıra yine tersinde ilmekleri gördüğüm gibi uyguladıktan sonra örneğimiz burada bitiyor olacak. Fakat ben sizlere özellikle yeni başlayan arkadaşlar için bu sıranın üstüne yine birinci sırayı birlikte kurarak ilerlemek istiyorum. Daha net bir şekilde anlamanız açısından. Şimdi hemen birinci kurulum sırasını hatırlayalım. Kenar ilmeğimizden sonra. Bakıyoruz, bir tane düzümüz var. Fakat bizim birinci sırada 2 düzümüz vardı. O yüzden bunu düze çevirdim ve 2 düz yaptım. 1, 2 ve buradaki düzü de terse çeviriyoruz. Yine 3 tane ters örüyoruz. 2 düz, 3 ters ve buraya 7 tane düz örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 düzden sonra tekrar 3 ters. 1, 2, 3 ters. Sonrasında buraya ana yaprağımız için 3 tane düz örmüştük. Zaten bir tanesi var. Hemen sağına ve soluna birer tane daha ekleyip 3 düz olarak tamamlıyoruz. 3 düzden sonra ikinci desen için yine 3 ters, 7 ilmek düz, 7 düzden sonra tekrar 3 adet ters ilmek ve buradaki son tersi de düze çeviriyorum ve yanına bir düz daha örüp sonunu da 2 adet düz ile tamamlayıp yine sizlerle birlikte örneğin ilk sırasını burada kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Modelim bir yaprağı tam, diğer yaprağı yarım olacak şekilde böyle ortaya çıkıyor. Ben sizlere daha bitmiş parçasını da gösterdikten sonra bu şekilde daha net olarak anlayacaksınız. Burada şuna dikkat edin. Aslında mantalitesindeki ters örgüleri takip ederseniz asla bir hata yapmazsınız arkadaşlar. Çünkü her örneğin arası 3'er adet ters olarak ilerleyecek. Çünkü terslerimiz bazen eksiliyor. Hemen artıracağız. O şekilde yaparsanız inanın bana inanılmaz kolay ve bir o kadar güzel duran bir model. Daha öncesinde bunu benden yine Instagram sayfamızdan isteyen bir arkadaşımız vardı. Umarım anlatmamdan yararlanır ve yeni güzelliklerde örneğimizi çalışır diyorum. Tersi de düzü kadar güzel duran bir örnek gerçekten. Buradaki yine aynı iple güzel bir yeşil tonu bebek ipiyle çalıştım. Dilerseniz angora yünle de uygulayabilirsiniz. Ben başladım fakat İş ve ev arası derken ben ördüğüm parçayı dükkanda unuttum arkadaşlar. O yüzden tekrardan yine bebek yünüyle sizlere uygulamasını yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar.